Evet, bu videoda Cursor Max nedir? Normal kullanıma göre avantajları nelerdir ve ücretlendirmesi nasıl yapılır? Bunlara bakacağız. Bu videonun sonunda Cursor Max mod hakkında kafanızda bir soru işareti kalmayacak. Merhaba, ben Eray. Yazılım mühendisi olarak 5 yıldır yapay zekayı hem profesyonel hayatımda hem de kişisel hayatımda aktif olarak kullanıyorum. Deneyimlerimi ve keşfettiğim AI yeniliklerini burada sizinle paylaşıyorum. Eğer sen de Cursor ile uygulama geliştirmeye meraklıysan, Cursor ile sıfırdan uygulama geliştirme Udemy kursumun linki aşağıda bakabilirsin. Şimdi ilk olarak Max Mod nedir ve ne işe yarar? Normal kullanıma göre farkı nedir? Zaten gündelik hayatta ufak tefek kod işleri için bizim normal mod yeterli oluyor. Çoğu kullanıcı için önerilen mod diyor. Max modu ne peki? Çok fazla girdiniz varsa, çok fazla çıktınız varsa veya kompleks bir projede çalışıyorsanız, normal mod sizin işinizi çözmüyorsa Max modu tercih edebilirsiniz. Yani daha fazla dosya girişi, daha fazla satırda kodu analiz edebiliyor. Yani zorlu bug'larda da kullanabilirsiniz. Bu sizin normal Cursor aboneliğinizin dışında ekstra bir ücretlendirme oluyor. Şimdi peki ücretlendirme nasıl oluyor? Şu an ekranda gördüğünüz tabloyu Cursor'ın sitesinden aldım. Bunlar normal kullanımdaki ücretlendirmeler. Biliyorsunuz Pro planda 500 adet Premium Request'imiz var. Cloud 3.5 Sonnet 1 request'e 1 request götürüyor. Cloud 3.7 Sonnet'e Thinking modu 2 request götürüyor. Zaten gördüğünüz gibi bir tane request'in maliyeti bize $0.04. Zaten 500 istekte de bu 20 dolara tekabül ediyor. Şimdi Max modun ücretlendirmelerine bakalım. Bu tablo da yine Cursor'ın sitesinden. Burada toplam 1 milyon token üzerinden hesaplama yapılmış. 1 milyon token da bize maliyeti 450 request'e denk geliyor. Yani 450 çarpı 0.04 dolara denk geliyor. Tabi buradaki toplam milyon token dediğimiz gönderdiğimiz ve aldığımız toplam maliyetini hesaplıyoruz. Giden token ve gelen token var. Şimdi bunu öyle bir senaryo üzerinden yapalım. Kafamıza daha iyi otursun. Ondan önce token nedir onu da bilmemiz lazım. Arkadaşlar bir token yaklaşık 0.75 kelime yapıyor. Yani aşağı yukarı 100 kelime yaklaşık 130 ila 150 token'a denk geliyor. Bu şekilde kafanıza oturtabilirsiniz. Şimdi örnek senaryomuzu yapalım. Örnek senaryomuz nasıl çalışıyor? Evet, şimdi hesaplamayı siz de ekranda görüyorsunuz. Diyelim ki Cloud 4 Opus modelini kullanıyoruz. 10.000 token'lık bir giriş, 5.000 token'lık bir çıkış. Yani bizim gönderdiğimiz mesajın uzunluğu 10.000 token, gelen mesajın da bize uzunluğu 5.000 token. Şimdi giriş maliyetini hesapladığımızda 10.000 bölü 1 milyon çarpı 450 diyoruz ve 4,5 istek maliyeti çıkıyor bize şu an. Çıkış maliyeti 5.000 bölü 1 milyon çarpı 2.250. Bu da 11 isteğe denk geliyor. Toplam isteklerimizi topladığımızda 4,5 girdimiz var, 11.25 çıktı var. Toplam 15.75 yapıyor. Bunu da dolardan TL'ye çevirdiğimizde yaklaşık 20 TL gibi bir para yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi istek çarpı 0.04 dolar yapıyoruz. Bu örnek yaklaşık 15 binlik token üzerinden yapılan bir örnek senaryo. Bir de tabloda görmüşsünüzdür. Şurada cash input diye bir şey var. Bu nedir? Çünkü bu da bir input, bu da bir input ve yaklaşık 10 katı kadar bir fark var. Yani 10 katı kadar daha ucuz. Peki bu cash input nedir? Ne zaman çalışır? Şimdi diyelim ki biz chat'te modele bir soru sorduk ve bu soruyu ilk defa soruyoruz. Bunu normal bir input olarak değerlendiriyor. Daha sonrasında aynı soruyu tekrar sorduğumuzda model, ben bunu daha önce görmüştüm. Şu an cash'ten cevap vereyim diyor. Size ucuz tarifi uyguluyor. Size buradaki örnek veriyorum 90 tarifesi yerine 9 tarifesini uyguluyor size. Yani 10 kat daha ucuz oluyor. Eğer Claudio'yu merak ediyorsan yukarıdaki videomu da izleyebilirsin.